Hepinize merhabalar. Bugün önümde geçen videodan tanıyacağınız bir etim var. Geçen videoda bu harika antrikotun dış kısmını alıp bir antrikot sarma yapmıştık. Yabancılar ona ribeye kep diyor. Ben antrikot sarma demeyi uygun gördüm. Aklınızda daha güzel bir isim varsa isimleri açığım. Bu antrikotun göbek kısmı. Yani yabancılar buna göz diyorlar. Ribeye dedikleri kısım bu kısım. Şimdi benim bugün gerçekten çok iyi bir antrikotum var. Dış kısmını yapıp 10 numara yemiştik. Şimdi bugün size iç kısmını nasıl değerlendirebileceğinizi göstereceğim. Bunun kemikli halini yaptıkları zaman ona cowboy steak diyorlar. Antrikotun şöyle dışındaki katmanları arasında bu kasların geçiş noktalarında şöyle bağ dokuları var. Bunlar yerken böyle ağzınızda en sert gelen hani böyle bazen kayış gibi olur ya, işte bu kısımlardır. Normalde antrikotu bozmamak için biz o kısımları da yiyoruz. İnce ince kesildiği zaman çok böyle problem olmuyor ama hani böyle belli noktaları vardır. Hepiniz bilirsiniz, illa denk gelmiştir. En yumuşak antrikotta bile ağzınızda orası böyle bir geviş getirtir adama. İşte o noktalar bu noktalar. Bu şekilde ayırdığımız zaman o sinirleri tamamen temizlemiş oluyoruz. Ben size bunu nasıl temizleyeceğinizi göstereyim. Şu haliyle bana göre kesinlikle bonfileden çok daha lezzetli bir et oluyor. Bunu da nasıl yapacağınızı size göstereceğim. Hadi başlayalım. Bakın şuralarda sinirler olduğunu göreceksiniz. Ya bunlar aslında sinir değil. Bunlar kasların geçiş noktalarında bulunan bağ dokuları. Şimdi bunları elimizden geldiği kadar temizleyeceğiz. Bonfilenin dışında da aynı şekilde bu zar olur. Bu zarları almamız gerekiyor. Şimdi burada bir böyle sert yağlar çıkıyor. Bir de şu dışından temizlediğimiz sinir diyebileceğimiz yerler çıkıyor. Buralar yenmez. Yağ olan kısımlarını tüketebilirsiniz. Bakın şu kısım yağ, bu kısım sinir. Mümkün olduğu kadar ete girmemeye çalışın. Evet arkadaşlar, etimizi temizledik. Bakın bu çıkan kısımlar etrafındaki yemememiz gereken o işte bağ dokusu veya sinir dediğimiz kısımlar. Şunlar da istediğiniz gibi kullanabileceğiniz antrikotun kendi yağı. Bunu herhangi bir yemekte vesaire kullanabilirsiniz. Şimdi ben bugün bu şekilde temizledim. Altında çok az bir yağ kısmı vardı. Buraları bıraktım. Onun dışında bakın etin mermer dokusu buradan bile belli oluyor. Bakın şöyle. Şöyle gerçekten güzel bir et. Şimdi biz bunun şeklini şöyle eşitleyebilmemiz her tarafın eşit pişmesi anlamında bizim işimize yarar. Ben yine ip kullanacağım bugün. Bir kere doluyorum. Bir daha doluyorum. Bakın 2 kere dolarsanız bunu çektiğiniz zaman ip kendini salmaz. Bu şekilde daha sonra bir düğüm daha atıyorum. Sabitliyorum. Şöyle tahtamı tuzlayacağım. Şimdi karabiber.
Son olarak sarımsak tozu. Şimdi böyle yuvarlak etlerde bu sistem biraz daha kolay oluyor. Bunun daha iyi çalışabilmesi için sadece dışını şöyle biraz zeytinyağıyla ovalayın. Şöyle dışında bir zeytinyağından bir katman oluşsun. Bu şekilde rulo yapıyorum. Gördüğünüz gibi tahtada hiçbir şey bırakmıyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi etimizi bağladık, baharatladık. Mümkün olduğu kadar eşit pişecek şekilde ve her yerine baharat gelecek şekilde etim hazır. Şimdi mangalım da hazır olmak üzere. Birazdan bunu da mangala atıyoruz. Pişirmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, şöyle ateşimi bu tarafa doğru koyuyorum. Izgaramı da buraya yerleştiriyorum. Etimi tam bu noktaya koyuyorum ve kapatıyorum. Etimiz dışarıda bir yandan pişiyor. Biraz daha lezzeti arttırmak için şöyle tereyağını erittim biraz. Sarımsak, domates, biber, tuz ve benzeri baharatlar var. Çok lezzetli bir baharat. Ben bunu IKEA'dan temin ediyorum. Siz bu yoksa elinizde şöyle sevdiğiniz bir baharatla lezzetlendirebilirsiniz. Bunun dışında ben birazcık da kekik koyacağım. Kekiği ben severim ette. Şöyle içine bir miktar da kekik koyuyorum. Şöyle bir karışım elde ediyoruz. Şimdi yaklaşık 15 dakikadan beri etim pişiyor. Gidelim hem bu yağla şöyle üzerinden biraz yağlayalım hem de bir durumunu kontrol edelim. Yaklaşık 15 dakika kadar oldu. Etimizi bir kontrol edelim. Yine düşük sıcaklıklarda yapıyorum. Şimdi üzerinden şöyle tereyağıyla etimizin bir geçiyorum. Bu isterseniz içine sarımsak falan da koyabilirsiniz. Benim koyduğum baharatın içerisinde zaten sarımsak vardı. Bu tarafına da aynı şekilde sürelim. Evet. Eti kapatıyoruz. Bu şekilde pişirmeye devam. Evet arkadaşlar, yaklaşık 35 dakika kadar oldu. Bir tekrar durumunu kontrol edelim. Şöyle bir iç sıcaklığına bakalım etin. ...40 derece. Biraz daha vakti var. Şu an kömürüm oldukça az. Ateşi az tutuyorum. Yani iç sıcaklığı şu an düşük. Amacım etim şöyle içi sulu sulu kalsın diye, suyunu hemen dışarı atmasın istiyorum. O yüzden acele etmiyorum. Bunu daha yüksek sıcaklıklarda yaparsanız dışı kuruyacaktır. Bakın şu an dışında incecik bir çıtır tabaka var. Ama içini göreceksiniz biraz sonra sulu suludur. Yani şöyle yine dış kısmını biraz baharatlı yağımızla şöyle geçiyorum. Yaklaşık bir 15 dakika sonra tahmin ediyorum istediğimiz noktaya gelecek. 45 dakika civarı oldu. Bakalım artık inşallah pişmiştir. Acıktık. Şöyle bakın, etin dışı gayet güzel oldu. Şöyle bir batıralım. Tamam, şu an istediğimiz noktalara gelmiş artık. İçi gördüğünüz gibi pişmiş. Bu kısımları da bir kontrol edelim. Tamam. İstediğimiz noktalara gelmiş artık. İçi şu an az pişmiş noktasında. Evet, bu kadarı yeterli olacaktır. Artık etimi direktman ateşin üzerine koyuyorum. Bu arada tekrar şöyle baharatlı yağımızdan üzerinden iyicene geçiyoruz. Bu tarafa da şu yine
Yağımızdan nasiplendiriyoruz. Bence bu kadarı yeterli. Hava soğuk. Fazla bekletmeden, soğutmadan tadıma geçelim. Evet arkadaşlar, etimiz hazır. Şöyle gördüğünüz gibi 10 numara oldu. Bugün tadım için babam var ama babamdan daha ağır bir misafirim var bugün. Bugün küçük kızım Zümra bizimle. Aslında eti çok sevmez ama baba illa videoda gözükeyim dedi. Ben de iyi dedim, gel bakalım, tadıma çağırdım. Şimdi baştan şu iplerini bir alalım. Şimdi etimizi soğutmayalım. Artık burası soğuk olmaya başladı. Teras katı olduğu için bayağı zorlanıyoruz. Şimdi bir müsaadenizle keselim bakalım nasıl olmuş. Şuradan bir keselim, bismillah. Şöyle bir bakın bakalım. Rosto gibi ya. He? Görüyor musunuz? Daha çok sıkmıyorum ha. Biraz daha sıksam bak. Bırak sıkma. İçi tam istediğimiz gibi pişti. Şimdi şöyle birer dilim keselim bakalım. Allah Allah. Evet, çok fazla kesmeyelim, soğutmayalım. Hacım buyur. Önce ben torunuma vereyim. Şimdi sen ben bana yedireyim ver. benim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle harbi şıpır şıpır müsaadenizle tadıyorum. Arkadaşlar bu Çok tuzlama bak. bir dakika dur şimdi. Çok tuzlama ama bak, benim için iyi. Ama bu sanki böyle hani şeyler rosta gibi. Aslında bu bir rosto. Rosta mı bu? Aslında bu bir rosto gibi ama antrikotun göbeğinden yaptık. Etimiz gerçekten çok lezzetli. harika. Zümroş bu arada et sevmiyor ama ikinci parçayı götürdü. Nasıl Zümra? De bakayım nasıl? Bitsin ağzındaki. Cücem gel sana da bir parça tattırayım. Arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim size. Ne kadar sulu olduğunu. Bakın şuna ya. Bakın arkadaşlar. Kesilmiş parça bu ya. Harika. Görüyor musunuz akan suları? Gerçekten 10 numara. Bunu kardeşime yedireyim. Aç ağzını. Senin bitti. Nasıl Zümra? Biraz sonra yemeğe devam edeceğiz. Zümracığım nasıl? Harika tek kelimeyle. Hadi bakalım hadi. Hacım sen ne diyorsun? Sen yapıyorum bunu. Vallahi Mustafa harika bir iş çıkarmışsın. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Süper. Süper. Yani bir şey diyecek bir tarafı yok. Hiç bilmediğimiz bir şeyler yani. Evet. Ama harika. Üstündeki o sos da... Bu et hangi et biliyor musun? He. Hani geçen bir tane senin et kokoreç dediğin bir et vardı ya. He. Hatırladın mı? He. İşte o etin içinde kalan kısmı bu. Ha. O et nasıldı? O zaten bir efsaneydi o. Ya. Evet, o gerçekten- Ben o kokoreç dedim zaten. O et kokoreç dedim ona. 10 üzerinden 20 yani. Arkadaş. Bak samimi söylüyorum. Onu izlemeyen arkadaşlar için ben ekranın sağ üst köşesine bir link bırakacağım. Onu da mutlaka izleyin. Bu ete yabancılar cowboy steak diyor. Biz bugün steak şeklinde yapmadık. Rosto şeklinde yaptık. Yani bunun ne kadar sulu olabileceğini göstermek istedim Harika size. ya. Hele böyle hani ince ince kestiğiniz zaman gerçekten dişi olmayan insanlar dahi yiyebilir. O kadar lokum gibi. Cüneyt sen ne düşünüyorsun? Vallahi siz her şeyi söylediniz hakikaten ya. Çok lezzetli, çok böyle yumuşacık. Yani böyle Bonfile gibi değil mi? evet Yani ben aslına bakarsanız bugün şeklini böyle korumamın sebebi, steak olarak pişirmeme sebebim aslında Chateaubriand'a bir gönderme yapmak. Chateaubriand biliyorsunuz böyle bonfilenin göbeğinden yapılır. Bundan fiyat olarak çok daha pahalı bir ettir. Ama bana göre bunun yanına adı bile anılmaz. Ben Chateaubriand'a bir alternatif olması için sizlere de şöyle bir kıyak yapayım dedim.
Artık buna biz ne deriz bilmiyorum. Yani aklınızdan gelen isimleri aşağı yazabilirsiniz. Bana göre bu felaket bir şey olmuş. Ne derlerse desinler ama seni tebrik ediyorum. Gerçekten Afiyet olsun hacı. gerçekten şuraya bak. Gerçekten şu yanlış harika bir şey olmuş. Mustafa'nın bu et konusundaki becerilerine şaşırıyorum. Gerçi kendi yapmış olduğu gerçek işinde de aynı böyledir. Hep böyle icatlar peşindedir. Ama ette de aynı yolda yürüyor yani. Eyvallah hacım. Allah yolunu daim etsin Allah inşallah. razı olsun hacım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada videoyu kapatmadan sizden küçük bir ricam olacak. Son dönemde YouTube'un algoritmasında bir değişikliğe gidildi. Çocuklara reklam göstermesini engellemek amacıyla algoritmada bir farklılık var. Abone olmayan kullanıcılara artık videolarımız önerilmeyebiliyor. Mesela şimdi babam çocuklara çok fazla telefonunu vermiyor. Babam da gözüküyor ama annemin telefonunu çocuklar da kullandığı için benim videolarım artık ona önerilmiyor. Lütfen abone olmayan arkadaşlardan rica ediyorum abone olsunlar ve mümkünse aboneliğin altındaki zil tuşunu da aktif etsinler. Böylece benim her paylaşımım size direktman gelecek. Bu arada kanalımızı başkalarına da önerirseniz ayrıca memnun oluruz. Kapatalım mı Zümraş kanalı? Biraz daha keser misin? Biraz sonra. Biraz sonra yiyeceğiz. Biraz sonra yiyeceğiz babacığım. Sen kapatmak ister misin? Neyi? Abone olun falan demek Tamam. ister misin? Evet sen kapatma Gülü'yü. Hadi bakalım. Arkadaşlar babamın kanalına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün böyle kapatalım videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hacım katıldığın için teşekkür ediyorum tekrardan. Allah razı olsun. Sağ ol. Eline Senden de sağlık. inşallah. Arkadaşlar her şey için sağ olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.